Sizi terk eden, yok sayan, değersizleştiren kişiyi mi yoksa onunla yaşanan o nadir anlardaki dopamin patlamasını mı özlüyorsunuz? İşte bugün konuşacağımız şey tam da bu. Neden toksik ilişkilerden çıktıktan sonra bile bizi en çok yaralayan insanları özleriz? Ve daha da önemlisi, bu özlem gerçek bir aşk mı yoksa beynimizin bize oynadığı acımasız bir oyun mu? Toksik partnerlerin en büyük silahı tahmin edilemezliktir. Bir gün size şiirler yazıyor. Sen benim hayatımın anlamısın diyor. Ertesi gün soğuk, mesafeli, sanki hiç tanımıyormuş gibi davranıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? O iyi geçen günleri geri getirebilmek için daha fazla uğraşıyorsunuz. Daha çok özür diliyor, daha çok kendinizden vazgeçiyorsunuz. Ama sorun şu, siz aşık değil, bağımlısınız. Aşk sizi büyüten bir güneş gibidir. Işık verir, ısıtır, tutarlıdır. Ama bağımlılık size ışık veren ama çoğunlukla karanlıkta tutan bir ampul gibidir. Ve siz o nadir ışık anlarını o kadar kutsal tutarsınız ki karanlığın normalleştiğini bile fark edemezsiniz. Normal bir ilişkide köprüler sağlam duygularla, güvenle, karşılıklı saygıyla inşa edilir. Ama toksik bir ilişkide köprü travma ile inşa edilir. Birlikte yaşadığınız her kriz, her dramatik kavga ve neredeyse bitti ama kurtardık anları o köprüyü daha da güçlendirir. Nörobiyolojik olarak beyniniz şunu kaydeder: bu kişiyle yaşadığım duygusal yoğunluk, bu gerçek bir aşk olmalı. Ama maalesef değil. Bu travmatik bağlanmadır. Rehinelerin kendilerini kaçıran kişilere duygusal olarak bağlanmasına Stockholm sendromu denir. Toksik ilişkilerde de çok benzer bir mekanizma işler. Sizi duygusal olarak aç bırakan, sonra size küçücük, minicik bir sevgi kırıntısı akıtan kişiye o kırıntı için müteşekkir olursunuz. Biri size haftalarca mesaj atmıyor, sonra gece yarısı özledim yazıyor ve siz sevinçten uçuyorsunuz. Oysa normal bir ilişkide bu kutlanacak bir şey değildir. Minimum beklenti bile değildir. Travma bağı zehirli bir sarmaşık gibi. Ağaca dolanır, onu büyütmez ama ayakta tutar. Sarmaşığı kestiğinizde ağaç sallanır, düşeceğini sanır. Ama gerçekte ancak o zaman özgürce büyüyebilir. Peki neden böyle bir ilişkiye girdik ki en başta? Bu bir rastlantı mı? Hayır. Çünkü çocukluğumuzda bir algoritma yazıldı. Küçükken ebeveynlerinizden birinin size gösterdiği sevgi biçimi neydi? Belki soğuktu. Belki tamamen koşulluydu. Seni seveceğim ama önce şunu yap. Böyle ol gibiydi. Ya da belki tutarsızdı. Bazen sıcak, bazen buz gibi. İşte o algoritma yetişkin beyninizin aşk yazılımı oldu. Eğer anneniz duygusal olarak mesafeliyse ve siz onun sevgisini kazanmak için sürekli çabaladıysanız, yetişkinlikte de sizi mesafeli tutan ve size sevgi kırıntıları atan kişileri tanıdık bulursunuz. Çünkü sizin için sevgi bir mücadele, bir kazanımdır. Bunu bir akıllı telefon gibi düşünün. İlk yüklenen işletim sistemi sonraki tüm uygulamaları şekillendirir. Eğer işletim sisteminizde sevgi eşittir mücadele yazıyorsa, kolay ve sağlıklı bir ilişki size sıkıcı gelir. Çünkü beyniniz onu tanımaz. Huzuru değil, tanıdık gelen kaosu ararsınız. Toksik bir ilişkiden ayrıldıktan sonra hissettiğiniz o korkunç özlem neden peki? Tam olarak neyi özlüyorsunuz? Çoğu insan şöyle der: onu özlüyorum. Birlikte olduğumuz o güzel anları özlüyorum. Ama gerçek şu ki siz hiç var olmayan bir versiyonu özlüyorsunuz. İlişkinizin ilk 2-3 ayını hatırlayın. O dönemde her şey mükemmeldi, değil mi? Size çok ilgi gösteriyordu, anlıyordu, sizinle geleceğini planlıyordu. Sonra ne oldu? Maske düştü. Gerçek yüz ortaya çıktı. Ama beyniniz o ilk 2-3 ayı unutamadı. O gerçek olarak kaydedildi. Geri kalan 2-3 yıl beyniniz onu bir geçici bozukluk olarak görmek istiyor. Eğer ben daha çok çabalarsam o eski haline geri döner diye düşünüyor. İşte bu bir hayalet özlemidir. Siz gerçek kişiyi değil, onun başta gösterdiği hologramı özlüyorsunuz. Beynimiz evrimsel olarak bizi hayatta tutmak için tasarlanmıştır. Ama modern dünyada bazen bizi öldüren kararlar aldırır. Toksik bir ilişki beyninizde bir dopamin lunaparkı oluşturur.
Dopamin ödül hormonu değildir tam olarak. Beklenti hormonudur. Yani ödül aldığınızda değil, alacağınızı umduğunuzda salgılanır. Normal bir ilişkide sevgi tahmin edilebilir. Bu yüzden dopamin patlama yapmaz bir anda. Ama toksik bir ilişkide her gün bir soru işareti vardır. Bugün mesaj atacak mı? Bugün bana iyi davranacak mı? Bu belirsizlik beyninizi sürekli tetikte tutar ve beyniniz dopamin pompalar. Ayrıldığınızda beyin ne yapar? Yoksunluk sendromu gösterir. Tıpkı bir bağımlının yaşadığı fiziksel acı gibi siz de o dopamin kaynağını kaybettiğinizde acı çekersiniz. Beyniniz şunu söyler: geri dön ve bu acıyı durdur. Ama unuttuğu şey şudur ki o ilişki zaten sizi öldürüyordu. Ama sadece yavaş yavaş. Toksik ilişkilerin en sinsi etkisi sizi kendinizden uzaklaştırmasıdır. İlişki başlamadan önce kimlerle konuşuyordunuz? Hangi hobilere zaman ayırıyordunuz? Hangi hayallere sahiptiniz? İlişki süresince bunların hepsi muhtemelen yavaş yavaş eridi. Çünkü toksik partner sizi izole eder. Bazen açıkça, bazen de üstü kapalı şekilde. Sonunda elinizde ne kalır? Sadece o ilişki. Tüm kimliğiniz, değerleriniz, mutluluğunuz tek bir kişiye bağlanır. Ve ayrıldığınızda kaybettiğiniz o korkunç boşluk, onu kaybettiğiniz için değil, kendinizi kaybettiğiniz içindir. Bir kavanozun içinde renkli boncuklar var ve her biri de sizin bir parçanız. Aileniz, hobileriniz, arkadaşlarınız, hayalleriniz, değerleriniz. Toksik ilişki bu kavanozdan her gün bir boncuk çıkarır ve sonunda kavanoz bomboş kalır. Ayrıldığınızda onu değil, kayıp boncukları özlersiniz. Ama suçlu o değil, kendinize verdiğiniz izindir. Peki bu döngüyü nasıl kırarız? Özlem geldiğinde beyniniz size sadece iyi anları gösterecektir. O yüzden şimdi telefonunuza ya da bir deftere ilişkimde yaşadığım krizler diye bir liste yazın. Her acı veren olayı, her yok sayılma, hakaret ya da yalanı, özlem anında bu yazdığınız listeleri okuyun. Ve böylece hayallere değil, gerçeklere odaklanın. Beyniniz dopamini o kişiden bekliyor. Onu başka yerlerden almasını da öğretin. Spor yapın. Bu endorfin sağlayacaktır. Yeni bir beceri öğrenin. Bu başarı dopamini demektir ve güneşte yürüyün. Bu da size bol bol serotonin verir. Beyniniz zamanla yeni kaynaklar bulacaktır. Sosyal medyada sürekli her hareketini takip etmek, sadece masum bir günaydın mesajı göndermek, arkadaş kalalım hikayeleri, işte bunların hepsi de inanılmaz derecede risklidir. Her temas bu yaranın kabuğunu yerinden bir kez daha kaldırır. O kayıp boncukları bulun. Eski notlarınıza, eski fotoğraflarınıza bir bakın. Bu ilişkiden önce siz kimdiniz? O kişiyle yeniden tanışın. Eski arkadaşlarınıza ulaşın. O terk edilmiş hobilere geri dönün. İnsan beyni plastisite özelliğine sahiptir. Yani değişebilir. Yeni bağlantılar kurabilir. Eski algoritmaları silebilir. Ama bunun için sorumluluk almalısınız. Çocukluğunuzda yazılan kod sizin suçunuz değildi. Ama yetişkin olarak o kodu çalıştırmaya devam edip etmemek artık sizin seçiminizdir. Onu özlemiyorsunuz. Travmanızı özlüyorsunuz. Çünkü travma tanıdıktır. Tahmin edilebilirdir. Fakat huzur yabancı ve korkutucu gibi gelir. Ama huzura alışmak da mümkün. Sağlıklı bir ilişki sıkıcı değildir. Sadece dramasızdır. Ve drama olmadan da yaşanabilir. Hatta çok daha güzel yaşanabilir. Şimdi aynaya bakın ve kendinize şunu sorun: ben onu mu özlüyorum, yoksa o olmadan kim olduğumu hatırlamaktan mı korkuyorum? Cevap her ne olursa olsun, bilin ki en büyük aşk hikayeniz bir başkasıyla değil, kendinizle olacak. Çünkü sizi terk etmeyecek olan tek kişi aynada gördüğünüz kişi olacak.